Saç ekimi, saç dökülmesi sorununu çözmek isteyen birçok kişinin tercih ettiği bir estetik prosedürdür. Ancak bu işlem kronik hastalığı olan bireyler için de bir seçenek mi? Ya aslında tabii şeker gibi, tansiyon gibi, işte kalp rahatsızlığı olan hastalarımız var. Bunların hepsinde saç ekimi yapılabilir ama dediğim gibi hep bir doktor nezaretinde yapılması gereken bir işlemdir ve hastanızın durumu hakkında çok detaylı bilgi sahibi olmanız gerekir. Çünkü bu tür teknik konulara sadece hekim hakim olabilir. Ki diğer hekimle de aynı lisandan konuşabilmeniz gerekiyor. Onun söylemek istediklerini anlamanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi her türlü hastalıkta biz mutlaka o konuyla ilgili uzman bir hekime danışıyoruz. Hani ne tür bazen hastalarımızdan rapor istiyoruz. Diyoruz ki bu raporunuzu mutlaka getirin. Biz ondan sonra hani bu işlemi yapıp yapmayacağımıza karar verebiliyoruz. Tansiyon hastaları mesela bazı tansiyon hastalarında hakikaten tansiyonu bir türlü kontrol edemiyoruz. Mesela hasta kendisi bundan rahatsız değil ya da tansiyonun olduğunun farkında değil. Bunu çok karşılaşıyoruz. Ya hastamız geliyor. Tansiyon hakikaten çok yüksek. Yani hiç 180'in altına düşmeyen bir sistolik basınçtan bahsediyorum. Yani ve hasta bundan rahatsız değil, haberi yok, bilmiyor, bundan diyor, hatta bunu önemsemiyor. Diyor ki ya siz yapın, ben bugüne kadar böyle. Halbuki biz orada duruma müdahale etmemiz gerekir. Hastamızı ikna etmemiz gerekir. Tabii bütün bunlar yine bir hekimin sorumluluğu altında gerçekleşiyor. Dediğiniz gibi her türlü kronik hasta, her türlü demeyeyim de birçoğunda gerekli önlemler alındığı takdirde gönül huzuru içerisinde saç ekimi yaptırabilir seyircilerimiz. Hiç korkmasınlar ama dediğim gibi mutlaka bir doktorla temas halinde olmaları gerekir. Hatta kendi doktorlarından da destek alınması gerekebilir birçok durumda. Kronik hastalığı olan bireylerde saç ekimi işlemi sırasında anestezi uzmanlarıyla işbirliği yapmak hasta sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir. Çünkü hastalarımıza bazı durumlarda sedasyon veriyoruz. Mesela çok reaksiyon gösteren ya da ne bileyim huzursuz olan hastalarımıza işlem esnasında lokal anestezi ve dozajını mutlaka toksik dozlara, yüksek dozlara çıkmamak için ayarlamamız gerekiyor. Daha evvelden de ben bunu defalarca belirttim. Bir anestezi doktorunun kontrolünde de yapılması gerekir. Yani bu işin hem bir cerrahi kısmı var, bu işe hakim, cerrahi kısmını bilen bir doktor var. Bir de hastanıza uyguladığınız ilaçları ve bunlardan ulaşabilecek muhtemel komplikasyonlara karşı tetikte olan, durumu hakim, monitörize olan hastayı takip eden bir anestezi ekibine de mutlaka ihtiyaç var.